Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, Ay ve Sterlium Kovalarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Kova burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Eylül ayında seni neler bekliyor sevgili Kova burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Şöyle aldım. İlk kartımı aldım. Kupa altılısıyla başladık. Eski konulardan bahsediyor arkadaşlar. Eski ilişkiler, eski iş, eski konular, böyle bir geçmişte kalan konular ile başlıyorsunuz sanki sevgili Kova burcu. Eksiklerin tamamlanmasıyla ilgili bazı durumlardan bahsetti. Ve bu çoğunlukla senin bağımlılıklarını ve para konularını ilgilendiren bir konu. Kartların tamamını açalım. Kılıç yedilisi. Arkadaşlar ayın 7'sine kadar, şimdi 4 Eylül'de bu video yayınlanacak. Belki 5-6 Eylül'de izleyeceksin, bilmiyorum ama ayın ilk yarısı, ben 7'sine kadar diyorum, sen 10'una kadar alabilirsin sevgili Kova burcu. Aldatılma, kandırılma, ihanet, dedikodu, arkadan iş çevirme. Özellikle parayla ilgili konulara dikkat et. Çünkü burada biri veya bir şeyleri sana büyük vaatlerde gelebilirler. Fakat eline böyle, hani nasıl söylenir? Biri sana büyük bir vaatle geliyor. Bu mesela sosyal medyada gördüğün bir şey bile olabilir. Anlatabiliyor muyum? Özellikle dolandırıcı, bakın kılıç yedilisini ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani her türlü böyle, tabii yerine göre çok minnoşluk yaptığı da oluyor. Yani her zaman böyle çok kötü değil. Bir arkadan iş çevirme durumları var, yani dikkat et. Hani sosyal medyada gördüğün bir ilan bile olabilir. Herhangi bir şey bile olabilir. Paranı ilgilendiren her türlü konuya dikkat et sevgili Kova burcu. Bakalım nedir diyelim. Ama zaten hani uyanıksın. Yani uyanıksın derken hani burada birinin seni kandırma gibi bir durumu söz konusu değil. Çünkü bakış açın çok farklı tarafta. Hani sanki bir şeyleri hissedebiliyorsun gibi de. Araçla ilgili konular arkadaşlar, trafikte dikkat edin. Bakın 7'sine kadar, 10'una kadar. Trafikte dikkat edin. 7 alt alta geldi arkadaşlar. Trafikte dikkat et. Araçla ilgili arızalar olabilir. Elektronik ya da kullandığın herhangi bir aletle ilgili arızalar olabilir. Bu bir bisiklet bile olabilir, motor bile olabilir. Bu tarz şeylere de dikkat edin. Bunların arızalanması, ufak tefek aksaklıklar. Tedbirini al, takdiri Allah'a bırak diye çok güzel bir söz var ya. Ben bu sözü çok seviyorum. Tedbirini al, takdiri Allah'a bırak. Bu şekilde böyle bir durum söz konusu. Özellikle mesela işte aracını tamire götüreceksen doğru kişi olduğuna dikkat et. Araçla ilgili konu varsa, araç alım satım gibi konuların varsa, gerçekten doğru alışveriş yaptığına, doğru satıcılara gittiğine dikkat et diyebilirim. Yıldız kartı, Kova burcunun kartı geldi. Değnek altılısı, yani güzel. Şimdi arkadaşlar 6 serisi kupa, tılsım, paralar ve değnek geldi. Bu çok güzel. Değnekle kapattık. Bu neyle ilgili başarı dediğimde? Uzun süredir düşündüğün, içinde oturtmaya çalıştığın, hatta geceleri uykunu bölen bir konuyla ilgili keyifli bir anlaşma ve başlangıçtan bahsetti sevgili Kova burcu. Destenin altında da kupa kralı çıkmış arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi sağlıkla ilgili ayın 10'una kadar psikolojik sağlıklara ve psikolojik sağlığa ve gece uykusuzluğuna dikkat et, bu bir. Ek olarak bağımlılıkların olabilir. Bunlara karşı dikkat et. Sık sık güneşlenmeye, suyla zaman geçirmeye, topraklanmaya dikkat et. Bunları zaten yapıyorsan hiçbir sıkıntı yok demektir sevgili Kova burcu. Bağımlılıkları olan arkadaşların varsa, takıntıları olan varsa, özellikle burada geçmişten gelen bağımlılıklardan bahsediyor. Yani bu parayla ilgili bağımlılıklar, alma verme dengesini sağlamayla ilgili bağımlılıklar, kötü alışkanlıklar, birini bir türlü unutamamak. Yani bu bana şöyle bir kötülük yaptı ama hala aklımda. Hala unutamıyorum. Niye aklımda gibi. Böyle hani sen bırakmak istesen bile birileri bir şeyler seni bırakmıyor olabilir. Bunlara karşı da tedbirini almaya dikkat et. Yani aslında anı yaşama mesajı veriyor. Şu an anda neysen onu yaşa. Tedbirini al. Takdiri Allah'a bırak. Yani ayın genelindeki mesaj bu senin için. Kaygı, kuruntu, endişe, vesvese, bunlara dikkat et. Bu aralar özellikle ayın 10'una kadar arkadaşlar ekstra böyle bir şey çıkabilir. Yani karşına sürekli böyle felaket tellallığı yapan insanlar çıkabilir. Kötü haberler çıkabilir. İzleme. İzleme. Ya sen tedbirini al. Akışta kal, anda kal. Yemek yerken o yemeğin lezzetini çıkar. Bakın kartlar onu söylüyor. Yemek yerken o yemeğin lezzetini çıkar. Kupa ikilisi, yani ağzının tadını bozma diyor. Keyfini bozma. Telaşlandığın zaman, üzüldüğün zaman, kendini yorduğun zaman, olumsuz haberler izlediğin zaman, ki bu aralar çok fazla önüne çıkabilir belki.
Ki bu ihtimal çok yüksek. Hani o korku enerjisini yaymak için. Bunlara hiç yani. Dünya kurulduğundan beri kötülük hep vardı arkadaşlar. Yani bu yaşanılan şeyler hep vardı. Hep de olacak yani. Biz sınavlarımızı verdiğimizde farklı aşamaya geçeriz. O ayrı bir konu. Ya sınıf atlamak gibi. Yeter ki o içinde bulunduğumuz durumda vermemiz gereken sınavları verelim, almamız gereken öğretileri alalım. Şimdi kartların tek uyarısı bu, mesaj bu. Strese dikkat et, mental sağlığına dikkat et. Bir de böyle fiziksel olarak ani değişimler olabilir. Kas kemik rahatsızlıkları ile ilgili durumlar olabilir. Bunlara karşı da tedbirli ol. Spora başlayabilirsin, bu sana çok iyi gelebilir. Özellikle spor yapmıyorsan yüzme, dans etme. Bunlar sana çok iyi gelecek. Sanatla ilgilenmek. Bunlar sana çok iyi gelecek diyor. Sanatla ilgilenmek. Tamam. Suyla vakit geçirme dedik. Toprak dedik. Başka yapmam gereken uyarı var mı? Bir de göz sağlığına dikkat et. Dikkat et. Burada bir de ay genelinde senin hislerin çok kuvvetli olacak. Ay genelinde hislerin çok kuvvetli olacak. Hislerini yanlış okuma olarak değil de doğru değerlendirme noktasında çalıştırırsan çok önemli olur. Yani şöyle, hislerin çok kuvvetli, çok önemli mesajlar alabilirsin, haberler alabilirsin. Örneğin işte bir sokaktan gidiyorsun mesela. Hani buradan gidersem içim bu huzursuz ya dersin ya. Gerçekten oradan gittiğinde bir sıkıntı vardır orada. O hislerini takip ediyor. Hislerin seni yanıltmayacak. Ama işte olumsuz şeyler düşünürsün, hissedersin. Orada bir frekanslar karışabilir. Bunlara da dikkat et diyor açıkçası. Anne olmayla ilgili, annelikle ilgili, annelik yapmayla ilgili temalar baskınlık gösterdi. Tam bu noktada 6 serisi çok fazla baskın olduğu için şunu söylemem lazım ki ben yani yıllardır söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu konuda çok hassasım çocuklar konusunda. Yani kimsesiz çocuklara yardım etmek, kendi çocuğunu sevindirmek, kendi içindeki çocuğu sevindirmek, içindeki çocuğu uyandırmak, kimsesiz çocuklar, işte çocuk esirgeme yurtları olabilen çocuklarla ilgili bir şeyler mutlaka yapmaya çalış. O anne tarafını, beyefendi arkadaşlarım içinde babaç tarafınızı diyelim. Bunları çalıştırmak önemli olacaktır. Seni sıkıntılardan koruyacaktır sevgili Kova burcu. Zaten burada ciddi bir sıkıntı yok bu söylediklerim dışında. Ayın başında birazcık özellikle onuna kadar parayla ilgili sıkıntılar olabilir. Şimdi burada aslında karşına kadersel olarak bir fırsat, bir nasip gelecek. Tılsım ası ile birlikte. Fakat bunu değerlendirebilme noktasında birazcık sıkıntılar yaşayabilirsin. Ve aslında genel olarak para konularında ay genelinde çok şanslısın. Kariyer noktasında çok şanslısın. Statü atlama, konum değiştirme, bulunduğun yeri değiştirme, şifalandırma noktalarında çok şanslısın. Yeni başlangıçlar noktasında çok şanslısın. Fakat burada ayın başında özellikle maddi konular ile ilgili bazı engeller söz konusu. Sanki burada sana gelmesi gereken bir şey var, sana verilmesi gereken bir hak, bir ödül, bir şey var. Ama onun önünü kesen başka bir şeyler var gibi. Para geliyor, aynı zamanda hızlı bir şekilde gidiyor gibi. Sonra bir anda ortada dımdızlak kalıyorsun gibi bir durum var yani. O yüzden para konularına gerçekten tedbirli ilerletmende fayda var. Özellikle ayın 10'una kadar hayal kırıklıklarına, iş değiştirme, işten ayrılma, yer değiştirme, ufak tefek yani bazı tatminsizlikler. Yani burada para gelse de hani güzel para gelse de gidiyor. Harcıyorsun. Sadece aldatılma, kandırılma, dolandırılma noktasına dikkat et. Onun dışında zaten harcıyorsan kendini harcıyorsundur. Bu birazcık seni birazcık sıkıntıya sürükleyebilir açıkçası. Sevgili Kova burcu, dediğim gibi bazınız zaten bir yer değiştirme var. Taşınma olabilir, iş değiştirme olabilir. Bulunduğun yerle ilgili bazı bir şeyler değişebilir. Bir değişim enerjisi var. Fakat onun dışında kesinlikle çok şanslı bir sürece geçiş yapıyorsun diyebilirim. Özellikle ayın 7'sinden sonra, 10'undan sonraki süreç arkadaşlar. 17'sinden sonraki süreç çok daha şanslı olacak gibi gözüküyor senin için. Yani yumuşatıcı ve lezzetli etkiler, enerjiler var diyebilirim. Özellikle çok daha bereketli, çok daha şanslı olabileceğin sürece doğru geçiş yapacaksın. Kendi imparatorluğunu koruma noktasında. Bazılarınız burada yeni bir şeyler başlatabilirsiniz. Yeni bir işe başlamak, yeni bir projeye başlamak, kendinle ilgili başlatacağın bazı yeni girişimler olacak ve bunlar da oldukça olumlu bir şekilde gelişecek. Yolculuklar, seyahatler, statü değişimi, konum değişimi, hareketli bir süreç. Özellikle bazılarınız arkadaşlar yetkili birinden
bir baba, bir patron, eril bir faktörden bahsediyor. O kişiden gelecek olan bir haber, bir teklif doğrultusunda sen bir yolculuğa çıkıyorsun. Yurt dışı olabilir pek çoğunuz için, şehir dışı ya da şehir içi de olsa hiç fark etmez. Hani böyle beklediğin, özellikle ateş gruplarından bir haber gelecek. Zaten başlatma enerjin, ateş enerjin çok yüksek. Yolculuklar var, seyahatler var, işinle ilgili, kendinle ilgili. Dediğim gibi pek çoğunuz için bu güçlü birinden gelecek olan bir haber. Ve bu da kesinlikle keyifle sonuçlanacak. Yani bu konu neyse daha çok kariyerini ilgilendiren bir konu gibi, senin statünü ilgilendiren bir konu gibi. Bu sana para da getirecek, tanınma da getirecek, ün de getirecek sevgili Kova burcu. Herkes kendi durumuna göre alsın pek tabii ki. Toplantılar olabilir, etkinlikler olabilir, sergiler, seminerler, workshoplar olabilir. Bazı davetlere, etkinliklere de katılabilirsin aynı zamanda. Burada toplu paranın eline geçmesi var. Özellikle 17'si civarı. Beklediğin bir para varsa, miraslı konular varsa ya da ortaklı kazançlardan ya da kadersel olarak hak ettiğin bir kazancın senin eline geçmesi var. Özellikle 17'si ve 16'sı civarı. Yine artı eksi olarak alın, işte 14'ü ila 18'i arası diyebiliriz arkadaşlar. 16'sı 17'si çok daha şanslı gibi gözükecek duruyor. Burada tarotta tarih veriyorum ama her zaman ne diyorum? Doğrudan enerji okuması olduğu için tarih verirken 5 artı 5 eksi olarak alın. Hani herkes de o enerji farklı çalışacaktır. Burada bazı yüzleşmeler var. Evet, hani borçlar var, alacaklar var, verecekler var, ödenmesi gereken şeyler var. Bazı ufak engeller var, hayal kırıklıkları var. Bunlarla ilgili zaten tarihleri verdim. Ama onun dışında çok şanslısın. Yani durumları o kadar iyi idare ediyorsun ki yaratıcı tarafın çok yüksek. Birileri sana engel koymak istese bile onları sağaltabilme, onların üstüne çıkabilme, sabır tarafın, kararlılığın, olaylara çok farklı yaklaşımın, analitik zekan, saygınlığın, dik duruşun, o tuzakların çok çok üzerine çıkaracak ve bu da sana sürpriz kazançlar getirecek diyor. Ve burada kesinlikle iş anlaşmalarında, işbirliklerinde çok keyifli süreçler var. Özellikle başlatmak istediğin bir şey, yani sana bir teklif geliyor, adım atsam mı, atmasam mı, ya da bir proje, bir fikir var, başlatsam mı, başlatmasam mı deme noktasında göstermiş olduğun cesaret sana büyük bir başarı getirecek sevgili Kova burcu. Bunun dışında vergi konuları olabilir, alacak verecek konuları, özellikle ilk yarısı seni çok böyle birazcık strese sokacak gibi gözüküyor. Bazılarınızda ufak ve ani çıkabilecek sağlık konuları olabilir fakat bu şifalanacak. Hani burada değişmesi gereken bir konu var. Parayla ilgili konularda yine yüzleşmen gereken, konuşman gereken kişiler var. Fakat burada yine karlı çıkan sen olacaksın ama dikleşmemeye, gerçekten tatlı dilli olmaya, mülayim davranmaya dikkat et. Aklı selim davranmaya dikkat et Kova burcu. Risk almak senin için çok önemli, cesur olmak senin için çok önemli fakat aşırı hırsa ve aşırı riske kapılma. Çünkü burada şeytan ve kılıç yedilisi, parayla ilgili nefsi bir şeyler çok çalıştırırsan dolandırılabilirsin. Bakın en başta onun uyarısını zaten yaptım. Hani dengeli bir şekilde, dikkatli bir şekilde. Hani bakın en basit örnek verdim ya, sosyal medyadan bir şey gördüm mesela. Paramı büyüteceğim, şu olacak falan deyip de bir bakmışsın elindeki de gitmiş gibi. İptal diyelim yine de negatif kötü şeyleri. Uyarı amaçlı arkadaşlar bunlar, biliyorsunuz. Bunun dışında hareketli ve verimli bir süreç olacak ve hayatınla ilgili bazı değişimler de yapacağını gösteriyor. Şimdi ben Rumi'yi çok merak ediyorum arkadaşlar. Rumi'den ne gelecek diyelim. Bakalım. Sevgili Kova burcu arkadaşım için Rumi'den gelecek olan mesajlar nelerdir diyelim. Değneklerin altılısı. Şimdi arkadaşlar değneklerin altılısı zaten burada da var. Yani günün sonunda kesinlikle başarılısın. Çünkü burada nasıl bir şey var biliyor musun? Hani benim çok kullandığım bir söz var ya, hamdım, piştim, yandım, oldum gibi. Zaten benzer şeylerin üzerinden Kova burcu defalarca kez geçtiği için artık bunlar ona böyle şey gibi geliyor yani. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle cız bız gibi bir şey geliyor. Zaten o farkındalığa ulaşıyorsun ama hepimiz insanız, hepimizin anlık boşluğuna denk gelebilir. Mesleğin, yaşın, konumun, statün ne olursa olsun. Şimdi burada değneklerin altılısı, ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım diyor. Yani burada kesinlikle ilahiden de desteklenebileceğin başarılı bir süreç olacak senin için. Dinarların padişahı, bak benim oyunum ne kadar harika, elbisem olağanüstü ve güzel diyor. Parayla ilgili sınav var arkadaşlar. Nefsi hareket etmemeye dikkat edin. Bu dengeyi sağladığınız sürece
hiçbir şeyim yokken bir anda çok bir şeyinde olabilir sevgili Kova burcu. Yani her şeyin başı temiz niyet arkadaşlar. Ben bilmem Rabbim bilir diyorum. Her şeyi Rabbim bilir. Hani burada mesela astrolojide de öyle. Çok güzel bir şey vardır ama senin içinde art niyet varsa, kötülük varsa, fesatlık varsa vermez yani. Hani onu Rabbim bilir kime ne vereceğini. Bazı şeylerde sınavdır. Bazen çok verdiğin için sınanırsın. Bazen çok aldığın için sınanırsın. Hani her şey o kadar çok hassas terazide ki. O kadar çok hassas. Kötü bir şey var derim mesela. Burada ne kadar çok kötü bir şey var derim. Ama sen iyilik yapmışsındır, bir şey yapmışsındır. Oradaki alman gereken öğretiyi almışsındır. Orada sadece o olaya şahit olursun, sıyırır geçer gibi. Kılıçların beşlisi. Bakın işte bu arkadaşlar. Ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun diyor. Yani Eylül'ün teması birazcık da bu olacak gibi sevgili Kova burcu. Ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun. Sen zararı kime veriyorsun Kova burcu? Karşına mı veriyorsun, kendine mi veriyorsun? Belki de en büyük zararı kendine veriyorsundur. Bedenine, ruhuna, aklına, kalbine, Rabbin sana emanet ettiği şeye belki de ihanet ediyorsun. Belki de en büyük kötülüğü kendine yapıyorsundur. Kova burcu. Ne kadar hassas. Yani bunu saatlerce konuşabiliriz aslında. Bir de hayvan ruhu alalım arkadaşlar. Bakın destenin altına ne gelmiş? Kılıçların iç olanı. Baki mutluluğun için sevin diyor. Yani burada bu enerjileri değerlendirebilenler için sonsuz bir mutluluk da var arkadaşlar. Hayatlarındaki o dengeyi sağlayabilenler için. Kalbi, ruhu, gönlü temiz olanlar, alma verme dengesini sağlayabilenler. Ama onun da bir dengesi var biliyorsunuz. Yani kime yardım ettiğimiz ve neye yardım ettiğimiz çok önemli. Yani bazen böyle kendinden çok büyük fedakarlık yaparsın. Hiç ihtiyacı olmayan birine yardım edersin. Onun da çok ağır sınavını verebilirsin mesela. Yani her şey gerçekten çok hassas. Ve hani yardım yaparken de ben burada yardım yaptım, bunun karşılığında iyilik gelecek gibi değil. Onu gerçekten istediğin için. Kunduz ruhu, sağlam bir temel kurun diyor sevgili Kova burcu. Bakalım ne gelecek başka. Bizon ruhu. Zaten arkadaşlar bu ayki görsellerde bizon kullanıyorum. Normalde hep işte kaplan kullanırdım, aslan kullanırdım. Bu ay bizon kullanmaya karar verdim. O da bu kart benim gözümde canlandığı için. Şimdi diyor ki bizon ruhu, zengin evren hepsini verecek. Zengin evren hepsini verecek. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.